buradaki Türkler mesela bir Balkanlarda gezdiğiniz gibi değil. Buradaki Türklerin birçoğu biraz daha böyle izole kalmayı tercih ediyor. Şimdi burada görüyorsunuz böyle sunaklar var. Burada her gün mutlaka bu sunaklar konuluyor. Yani sabah konulmuyorsa akşam konuluyor. Genelde sabahları konuluyor. Bak Fikret abi tapınakta kalıyorum falan diye. Onun gibi bir replik vardı. Gazete Mecmuası'ndan sipariş ettiğimiz çorbamız geldi. Biraz değişik bir mekan. Özellikle Türkiye'de maddi imkanları güzel olan, iyi olan, belli sabit gelirleri olan insanlar veya uzaktan çalışan insanlar bu bölgeyi, özellikle Bali'yi çok tercih ediyor. Evet, yemeğimiz geldi. Hello. What is this? There's a tempeh satay. It's the same kind of like tofu. Tofu, ha? Yeah. Tofu, okay. Vegetarian. Yeah, Okay. vegetarian. Thank you very much. Tabii şöyle bir durum da var. Orada bir ölü yakılacak. Oradan dumanlar falan da çıkacak ama burada siz yemek yiyeceksiniz. Bali Ubud'dan ikinci videodan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi an itibariyle artık Bali Ubud'dayım. Ubud bölgesindeyim. Şimdi Ubud bölgesinin güzel farklı yerlerini hep birlikte gezeceğiz. Daha önce gelmiştim aslında Ubud'a ama çok fazla kalma şansım olmamıştı. İşlerim vardı. 3-4 gün kaldıktan sonra farklı bir bölgeye geçmek zorunda kaldım. Tekrar gelirim demiştim ama gelemedim, o dönem için söylüyorum. Her yer turist. Bütün her yer kafe, restoranlarla dolu. Güzel böyle butik mekanlar var. Tabii Türklerin de açtığı yerler varmış duyduğum kadarıyla ama daha henüz gezmedim oralara. Oraları da gezeceğim. Türklerin mekanlarına da muhtemelen gideriz, bir şeyler yeriz, içeriz. Tanışmış oluruz belki, bilmiyorum. Şimdi Ubud Çarşısı denilen noktadayım şu an. Gayet güzel, gayet keyifli bir cadde. Çok yoğun bir trafik var. Hava sıcak, bilmiyorum. Hareketli saatler şu an. Aynı zamanda şöyle bakın. Farklı tapınaklar var. Hatta bir tanesine doğru gireyim. Bu tapınakların birçoğunda belli zamanlarda ayinler yapılıyor. Daha doğrusu seremoniler yapılıyor. Yol içerisinde sık sık denk gelebiliyorsunuz. Şimdi içeri doğru girdim. Evet. Şöyle bir tanesinin içerisindeyiz şu an. Burası bir tapınak değilmiş bu arada. Tapınağa benziyor ama içeri bir gireyim yine de. Sanırım içerisi tapınak, evet. Bir devlet dairesine de benziyor ama içerisinde şöyle bir tapınak da var. Bakar mısınız? Dışarıdan pek bir şey görünmüyor. İçerisine girince daha net görebiliyorsunuz bazı şeyleri. Nasıl? Böyle farklı yapıları görünce içerisine girip göstermeyi seviyorum. Ben de bakmayı seviyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Bu tür yerleri görmekten, en azından farklı bir yapı olarak, farklı bir nesne olarak, eski tarihlerden kalma yerler olarak ben bu tür yerleri görmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi cadde içerisinde biraz gezelim. Bakın şöyle Ubud Çarşısı'ndayız dediğim gibi. Bu arada buradaki exchange fiyatları ile Seminyak tarafı biraz farklı. Buradaki exchange'te para bozdurduğunuz, burada derken yani Ubud bölgesinde biraz daha böyle karlı olarak gördüm. Ben çünkü Seminyak tarafında bir para bozdurma işlemi vardı. 2 saat sonra bu tarafa geçtim. Çok ciddi bir şekilde kur farkı vardı. Bunu hissettim oradaki kur farkıyla. Bilginiz olsun. Gerçekten acayip bir yoğunluk var trafikte ya. Az önce kur farkından bahsetmiştim ya size, bakın şimdi. Doların bozdurma fiyatı Seminyak'ta ben buraya gelmeden önce 14.75'ti. Yine bir market. Burada da yine büyük marketler var. Büyük marketlere gidebiliyorsunuz. Hava gerçekten bayağı bir sıcak şu an. Ben de bir şeyler yiyeceğim. Bir yere oturacağım birazdan. Bu cadde üzerinde güzel bir yer vardı. Biraz geride kaldı. Şu tarafta.
Oraya gidip birazdan bir şeyler atıştırırım diye düşünüyorum. Fakat bu taraflara da şöyle bir göz atalım. Burada ne bulabiliriz, ne yiyebiliriz ya da ne görebiliriz diye. Evet, bakın burada da bir kuyumcu dükkanı. Şu trafiğe bakar mısınız ya, kalabalığa? Ama bir şekilde akıyor yani, komple tamamen durmuyor trafik. Özellikle motosikletler burada çarpıyordu, geriye aldı. Bu nasıl bir trafik? Şu araya doğru girdim bir. Etrafı biraz burada inceleyelim. Motosiklet buralarda birçok yerde bulabiliyorsunuz. Küçük, büyük motosikletler. Fiyatları da 130 rupi civarlarında. Ama şeylerde yok burada. O Çin malı motorlardan yok. O yüzden kiralayacağınız motorla burada kolay kolay yolda kalmazsınız. Öyle bir avantajı var. Bakımları falan da güzel yapılıyor. Burada da yine bir yapı var. Çok ilginç yerler ya. Şöyle bakar mısınız? Ev de olabilir burası. Bazen dışarıdan tapınak gibi görünüyor fakat ev çıkıyor, kafe çıkıyor. Bakın burası bir evmiş. Homestay. Oda kiralıyorsunuz buradan. Böyle odalar da var bu arada burada. Belki böyle bir yerde kiralayabilirim. Buradan odalara falan geçiyorsunuz. Bir oda kiralıyorsunuz. Bakın ne kadar gürültülüydü az önceki cadde. Bu tarafa bir geçtik. Sessizlik oluşuyor direkt. Bakar mısınız? Filmin birinde diyordu ya Fikret abi, tapınakta kalıyorum falan diye. Onun gibi bir replik vardı. Tam şimdi hatırlayamadım ama onun gibi bir makara kukara yapıyorlardı. Şimdi burada görüyorsunuz böyle sunaklar var. Burada her gün mutlaka bu sunaklar konuluyor. Yani sabah konulmuyorsa akşam konuluyor. Genelde sabahları konuluyor bakın. Bunlar kurumaya bırakılmış galiba. Sunak diyorlar bunlara. Sumak değil bu arada, sunak. Sumak olarak bazen anlaşılabiliyor bu. Sunak diyorlar. Sunmak yani. Biz sunak diyoruz. Vay. Cadde üzerine yine devam ederiz şimdi yolda. Bakalım neler göreceğiz. Birazdan motora da binerim. Motorla farklı bir bölgeye geçerim. Belki. Gayet güzel. Görüyor musunuz böyle butik kafeleri? Ne kadar güzel ya buraları. Bu bölgede özellikle çok fazla var butik kafeler. Çorbalar var. Örnek veriyorum. Soto, ayam, tavuklu çorba galiba bu. Şöyle tavuk çeşitleri. Fiyatlar burada makul görünüyor. Bazı noktalara göre. Pizza margarita. Fiyat performans olarak şöyle beefsteak 70.000 rupi. Ya bunlar da hem pahalı olan ürün çeşitleri aslında burada. Makarna çeşitleri var. Şimdi bir yere oturup bir şeyler yemek istiyorum ya da bir çorba gibi bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Ama ciddi bir sıcak var şu an. O kadar sıcak ki saçım başım dağıldı yani gerçekten. Çok yoğun bir sıcaklık var. Çok fazla Türk'le karşılaşabiliyorsunuz burada. Fakat buradaki Türkler mesela bir Balkanlarda gezdiğiniz gibi değil. Buradaki Türklerin birçoğu biraz daha böyle izole kalmayı tercih ediyor. İşte İstanbul'da veya herhangi bir yerde, Türkiye'nin bir yerinde sıkılmış, bunalmış, maddi imkanları daha yüksek olan insanlar burada daha izole bir hayat yaşamaya çalışıyor. Burada o yüzden yaşıyorlar diye ben öyle tahmin ediyorum, öyle düşünüyorum. Benim öngörüm bu tabii. Aynı statüdeki insanlar burada birbirleriyle bir yerlerde buluşup işte bir şeyler içiyorlar, iyi şeyler yiyorlar, zaman geçiriyorlar. O statü olayı burada
bizim Türkler arasında var bu arada. İster istemez oluyor. Çünkü herkes kendini biraz daha izole edip geri plana çekilip biraz daha böyle huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Özellikle Türkiye'de maddi imkanları güzel olan, iyi olan, belli sabit gelirleri olan insanlar veya uzaktan çalışan insanlar bu bölgeyi, özellikle Bali'yi çok tercih ediyor. Ubud bölgesini özellikle diyebilirim. Tabii Bali'nin farklı bölgelerini de tercih ediyorlar. Uluwatu bölgesini de ben çok beğeniyorum. Canggu da çok güzel bir yer. Ama bu Ubud bölgesi özellikle dediğim gibi izole olarak biraz daha geri planda kalmayı seçen Türkler tarafından çok tercih ediliyor. Gayet güzel. Dediğim gibi şimdi bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra tekrardan çıkarız. Motora atlarız. Oradan yine farklı bir bölgeye geçip farklı bölgeden görüntüler aktarırız. Burada maalesef şöyle bir durum var. Yayaların trafikten kaçabilmek için, motorlardan kaçabilmek için yürüyebileceği çok düzgün bir kaldırım yok. Biraz zorlanabiliyorsunuz. Dikkat etmek lazım yolda yürürken. En azından şöyle kaldırımda yürürken de dikkat etmek lazım. Çünkü şöyle yollar da, kaldırımlar da bozuk. Dışarı taşmamanız gerekiyor ki herhangi bir motosiklet çarpmasın diye. Motosikleti burada kiralarken kimseye ehliyet sormuyor. Ehliyetsiz çok insan var burada. Trafik kazası yapabilirsiniz. Haklı olsanız bile kaza yaptıktan sonra, yaralandıktan sonra haklı olmanın bir payı kalmıyor, haklılığı kalmıyor diyelim. O yüzden o yönden çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi karşıya geçelim. Şurada bir mekan vardı. Daha önce görmüştüm burayı. Bir elimi yüzümü yıkayacağım. Helal diye koymuşlar hatta buraya. Helal Endonezya mutfağı. Şimdi burası şöyle yöresel organik ürünler var burada. İlginç bir yer. Şimdi geldiğim yerin ismi Bali Buda isminde bir yer. Şöyle biraz etrafı gösterdim insanları rahatsız etmeden. Biraz da aşağı tarafı gösterdim. Az önce çekim yaparken kamera çok ısındı ve kapandı. Hava çok sıcak çünkü. Biraz buradan içeriği göstereceğim şöyle. Şöyle güzel bir yer. Burası organik ürünler satan bir mekanmış. Aynı zamanda şöyle bir menüsü var. Bildiğiniz dergi gibi aslında. Enteresan bir yer. Bakalım burada neler var, neler yok şimdi. Şöyle dikkatimi vermeye çalışıyorum bu tarafa doğru. Gazete mecmuasından sipariş ettiğimiz çorbamız geldi. Biraz değişik bir mekan. Bunun fiyatı da yaklaşık 45K. İçerisine noodle falan da koymuşlar. Yeşil mercimek severim. Limon da var. Deneyelim. İlginç bir şey, yoğurt da veriyorlar. Herhalde içine mi atılıyor bilmiyorum yoğurt. Daha önce denememiştim. Ekmek gelmiyor bu arada. Masaya ekmek ekstra sipariş vermeniz gerekiyor. Açık bir su veriyorlar yanında. Bu peçetelerde aynı zamanda elinizi siliyorsunuz. Ayrıca peçete vermiyormuşlar. Bakın şurada baklagiller var. Nohut, fasulye vesaire. Onları buradan gram gram alabiliyorsunuz. Kaç gram istiyorsanız. Aynı zamanda kuru yemişler falan var. Sanırım bunlar Türkiye'den geliyor. Şimdi enteresan çorbamızdan şöyle bir tadalım. Bu arada göstermiştim. Yoğurt da var. Bunu bilmiyorum içerisine mi katıyorlar ama ben katmasam daha iyi olur. Fena değil. İçerisinde bazı sebzeler var. Kabak tadı aldım. Havuç görünüyor. Şöyle ince, küçük küçük daha doğrusu. İnce demeyeyim de mercimek taneleri var, minik minik. Yeşil mercimek. Mercimek çorbası deyince ben normal bizim bildiğimiz o sarı mercimek çorbası diye düşünmüştüm ama bu da güzelmiş. Evet, mekandan çıkıyorum şimdi. Yemeğimi yedim. Çorbamı içtim, böyle güzel bir zımba gibi oldum. İlerleyen zamanlarda farklı yerlere uğrayıp yine farklı ürünlerin tadına bakmaya devam ederiz. Şimdi burası organik bir marketmiş aynı zamanda.
Bir de oturma alanı var işte. Benim oturup çorba içtiğim alan. Şu karşıdaki dediğim gibi ürünler Türkiye'den geliyormuş. Baklagiller falan. Thank you. İçecek bölümü de var. Sadece yemek yemenize gerek yok burada. Kafe, restoran olarak işliyor. Benim motor nerede? Benim motoru oraya almışlar herhalde. Herkes güler yüzlü. Herkesin birbirine saygısı yüksek. Şimdi bu kadar çok motosikletin Türkiye'de olduğunu düşünsenize. Ne kadar kazalar olurdu, neler olurdu neler. Kavgalar, gürültüler. Maalesef ki ülkemizde insanların artık birbirine hiç saygısı kalmadı. Ondan dolayı da herkes çok gergin. Herkes birbirine patlıyor. Herkes birbirinden intikam almaya çalışıyor sanki. Şu sokağı yıllar öncesinden hatırlıyorum. Burada bir mekan vardı. Oraya geliyordum, yemek yiyordum. Fiyat performans yeriydi. Bilmiyorum hala duruyor mu ya da ben belki hatırlayamayabilirim. Şöyle sağ sol biraz motoru bıraktım zaten. Yürüyerek etrafı bir kolaçan edeyim dedim. Bu bölge şurası. Şimdi buradaki yaşayan halk için söylüyorum. Hepsi için değil. Tabii farklı inanca sahip insanlar da var. Hristiyanlar, Müslümanlar vesaire ama ağırlıklı Hindu inancına sahip bir bölge, bir ada, Bali Adası. Hindu inancına göre de biliyorsunuz öğlen yakınlarında burada yakıyorlar. Hindistan'da, Nepal'de vesaire oralarda olduğu gibi burada da aynı şekilde. O zamanlar burada bir yakım töreni gerçekleştiriliyor. Tam şu alanda bazen şu tarafa koyuyorlar cenazeyi. Orada yüksek bir platform üzerinden kuvvetli bir gazla, alevli bir gazla böyle orada ölü yakımı gerçekleşiyor. Orası burası. Daha önceki geldiğim zamandan hatırlıyorum. Burası da güzel bir mekan. Tabii şöyle bir durum da var. Orada bir ölü yakılacak. Oradan dumanlar falan da çıkacak ama burada siz yemek yiyeceksiniz. Böyle bir durum da var yalnız. Bu sokak genelde fiyat performans olarak belki bilmiyorum kiraları mı daha düşüktür. Fiyat performans olarak çok daha iyi. Menü fiyatları çok daha makul. Diğer ana caddeye göre. Çorba içtiğim yerdeki fiyatlar biraz yüksekti. Zaten burada birçok mekanda hatta neredeyse hepsinde diyebilirim. Bu varungçular, yöresel yemek satanlar hariç hepsinde üzerine ekstra bir vergi konuluyor fiyatların üzerine. Misal siz gördüğünüz 50.000 rupilik bir herhangi bir yemek üzerine %5 bazen %15'e kadar çıkıyor. %8 genelde. Bazı yerlerde %10. Burası mesela yöresel bir mutfak. Baksocu. Bakso tarzı yemekler satıyormuşlar. Tavuk köftesi gibi bir şey böyle. Bir defa ben tadına baktım da pek beğenmedim. Bana çok hitap etmedi. Yani genel olarak şu sokak dediğim gibi fiyat performans olarak iyi. Türk mekanları da varmış burada. Türk mekanlarına bilmiyorum denk gelirsem bir gireriz bakarız sağa sola. Tabii Türk mekanları, Türk restoranları maalesef Türkiye'de olduğu gibi aynı fiyat politikasını burayı için söylemiyorum. Burada daha karşılaşmadım. Ama genel olarak mesela Tayland'da da aynı şekildeydi. Türkiye'yi baz alıyorlar. Türkiye'deki fiyat artışlarını baz alıyorlar. Bütün ham maddesi, her şeyi, işçiliği dahil, birçok işletmenin işçiliği dahil kendi yaşadığı ülkede olsa bile fiyatları Türkiye'ye göre endeksliyorlar. Bence fırsatçılıktır. Yani Türkiye zaten bunu acımadan yapıyor. Türkiye'deki esnaflar için söylüyorum. Onlar zaten acımadan yapıyor. Çok gereksiz bir fiyat politikası var. Tabii bunu bütün buradaki esnaflar için söylemiyorum. Yani bana kızmasınlar ama yapanlar da çok zaten bilinen biliniyor da. Biraz böyle güzel iş yaptığı zaman mekan
tutturduğu zaman başlıyorlar fiyatı yüklemeye. Başlıyorlar daha fazla kazanmaya. Böyle bir durum var. Şurada bir mekana denk geldim yine. Turkish Food diye. Fiyatlar bilmiyorum burada nasıl ama normal gibi. Bu sokağın fiyatları genel olarak normal oluyordu. Burada neler varmış? Patates salatası diyor. Evet, fiyatlar normal. %11 taks artı %6 da servis ücreti yansıtılıyor diye geçmişler. Tostlar varmış. Tost çeşitleri, omlet falan. Bakalım başka, şurada başka bir şey var mı? Menü bu kadar sanırım. Kahveler var. Latte vesaire. Bu şekilde. Mekanın ismi buymuş bu arada. Reklam değildir. Güzel. Sessiz konuşuyorum. Etütsüler falan yapılıyor, bir şeyler oluyor. Şimdi bu gördüğünüz tapınağın içerisinde yine böyle evler var. Bu tür yerlerde konaklayabiliyorsunuz. Fiyatları birçoğunun makul oluyor. Yaklaşık duyduğum kadarıyla için söylüyorum. 300-400 dolar aylık bir ücreti varmış buraların. Şöyle ortak mutfağı olan şöyle bir konaklama alanı. Sessiz, sakin bir yer. Gürültü patırtı yok. Böyle bir yerde kalır mısınız? Yol üzerinde giderken yine bir Türk firması açılacakmış. Onun hazırlıkları yapılıyor. Şöyle bir tur firması daha doğrusu. Yakında herhalde hazır olacak küçük bir alan. Bakın yine bir tapınak. Yine içlerinde böyle odalar, evler falan var. Aynı şekilde. Sanırım burası da böyle. Evet. Bu sokak üzerine ne kadar varmış ya? Bakar mısınız? Bir mekan daha böyle. Anadolu isminde. Daha önce dediğim gibi bir restoran vardı geldiğim. Hatırlayamıyordum dedim ya. Burasıydı. Şimdi bir daha önünden geçtiğimde fark ettim. Vegan restoranmış burası da. Şu karşıda ismi yazıyor. Ne diyor? Ve vegan, gluten free. Puluvo, Bali. Güzel bir menüsü vardı bunların. Kontrol edeyim yine. Şöyle açık büfeleri de var. Hello. Çorbalar, köfteler, sofralar. Akşam menüsünü çıkartıyor dayımız. Very nice. Menu. Ha. Okay. Not menu? Menu? No. Ha, bunlar varmış sadece. Buradan çıkartıyor. Is potato? Tofu. What is this? Jackfruit. Hepsi sebze bunların bu arada. Sadece sebze çeşitleri çıkartıyormuş. Thank you very much. Makası. Diyette olanlar için çok ideal bir mekan. Daha önce dediğim gibi geliyordum buraya. Oradan hatırladım. O zamanlar sanki daha fazla ürünler vardı. Belki ilerleyen saatlerde çıkartacaktırlar. O da olabilir. Alıyorsun tabağını, dolduruyorsun. Çok da makul fiyatlar yani. İstediğini alabiliyorsun, istediğin kadar. Tabağını bir kere doldurabiliyorsun. Ondan sonra yemeğini yiyorsun, ödemesini yapıyorsun. Burada güzel bir mekan gördüm. Dikkatimi çekti. San isminde bir yer. Şöyle içeri doğru bir girelim şimdi. Bu arkadaşlar karşılıyor böyle kapıda.
Saygılar abi. Bir tapınak aslında burası yine. Tapınağı böyle kafeye çevirmişler. Buradan şöyle ilerleyelim. Bakalım ileride neyle karşılaşacağız. One person? Yes. Okay. Şöyle bakın. Good. Very nice. Just put your slipper here. Yes. It's okay. Terliklerimizi çıkartıyoruz burada. Şöyle masaya aldılar. Güzel bir yer belli ki. Just take your time. Thank you. Şimdi menümüze bakalım. Sansan, Varanko. Bebek dedikleri burada ördek oluyor bu arada. Şöyle gösterelim. Nasi goreng ayam demiş. Nasi goreng ben burada seviyorum ya. Çok kez yemiştim, daha da yine yerim yani. Şimdi ablama bir nasi goreng sipariş ettim şöyle. Şöyle vejetaryen bir nasi goreng, ben bunu çok seviyorum burada. Evet, yemeğimiz geldi. Hello. Nasi goreng, please. What is this? There's a tempeh satay. There's the same kind of like tofu. Tofu, ha? Yeah. Tofu, okay. Vegetarian. Yeah, Okay. vegetarian. Yeah. Thank you very Thank much. you. Thank you. Şöyle nasi gorengimiz geldi. Bu tofu dedikleri olay da burada aslında peynire benziyor. Lezzet olarak aynı peynir gibi. Fakat sebzeden yapılıyor. Et falan değil. Üzerine bir göz yumurta koyuyorlarmış. Yanına şöyle hafif acılı bir sosu var. Şunlar da muz cipsi ve sebzeli bir pişmiş, daha doğrusu tavada pişirilmiş bir pilav. Normal haşlanmış pilavı bir daha tavada sebzelerle pişiriyorlar. Sanırım içine yumurta da koymuşlar. Bu da çok iyi ya. Ben bayılıyorum buna. Mükemmel mekan. Gayet başarılı. Muz cipsi. Buraya gelirseniz mutlaka deneyin. Normal patatesi kızartır gibi kızartıyorlar. Bir de şöyle tofumuz var. Bu kadarını yok. Bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Yemeğimiz bitti. Bu da avokadosuz yapamayanlara gelsin. Ben yemek yerken bir şey içmek istemiyorum, pek sevmiyorum. Sonrasında şöyle bir soğuk, serin, güzel bir avokado suyu söyledim. Bakar mısınız ya? Pipet bile orijin yani. Böyle plastik pipet falan değil. Bildiğiniz çatal kaşık gibi bir olay. Thank you. Valla bunu da verdiler ama niye verdiler bilmiyorum. Sormadım da. What is this? What is this? Is this the cutleries Why? for it? I bring for you this one Ha, yeah. for it. Ha, yes, okay. Where are you from? Türkiye. Okay. Thank you. Diyor, kaşıkla da içebilirsin diyor. İlginç, olsun. Deneriz. Kaşığı da deneriz olmadı. Evet, kahvemizi de içtik. Hesabı da dedim az önce. Yani bayağı bir yedik içtik. Meyve suyu, yemek vesaire. Şöyle bir 115 rupi hesap geldi. Hesaptan sonra şöyle bir şey geldi, kağıt geldi. Şöyle isterseniz okuyabilirsiniz İngilizce. Şöyle ki 3 renkli bir ip verildiği yanında. Koruyucu özelliği varmış vesaire, onun gibi. Çevirip okuyabilirsiniz isterseniz. Ve şöyle söyledi getiren arkadaş, enerjisi yüksek olan müşterilere bunu veriyoruz dedi. Başka da bir şey söylemedi ve gitti. Dikkat ettim, benden sonra hesap isteyen uzun bir süredir oturuyorum. Müşterilere veriyorlar ama yani görmedim verdiklerine. Demek ki enerjimiz yüksekmiş. Şimdi bu Ubud'la alakalı küçük kısa bir video oldu.
Bundan sonra Ubud'la alakalı çok daha böyle geniş kapsamlı videolar gelecek. Farklı eğlence mekanlarından olsun, beach club'lardan olsun güzel videolar hazırlayacağım. Bu videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız benim için çok değerli. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Like tuşunu da lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.